Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda bizi etkileyen ama bir daha izlemek istemeyeceğimiz 10 filmi ele aldık. Bu filmleri ikinci kere izlemek istemeyişimizin altında bir sürü faktör var. Kimisinin karamsar yanı baskın olduğu için, kiminin ise sonunun o şekilde bitmesine dayanamadığımız için bir daha izlemek istemeyiz. Sizin de sevdiğiniz ama bir daha izlemek istemediğiniz filmler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeşil Yol. Yeşil Yol bir hapishane görevlisiyle bir mahkumun başına gelenleri konu ediniyor. Paul Edgecombe'un hapishanedeki görevi idama mahkum edilen mahkumları son yolculuğuna uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkunç görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir kalp yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun ölümünden sorumlu tutulmuştur. Coffey'in zamanla gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri karakteri hakkında yeni ipuçlarını da ortaya çıkaracaktır. Frank Darabonta'nın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Yeşil Yol filmi, herkes tarafından bilinen ve çok beğenilen bir sinema filmidir. Zamanla bir başyapıta dönüşse de filmi izleyenler genellikle filmi bir daha izlemekten ürpermektedir. Pan'ın Labirenti. Pan'ın Labirenti fantastik bir dünyaya kaçan küçük bir kız çocuğunu konu ediniyor. İspanya'da faşist iktidarın gölgesinde yalnız bir kız çocuğu olan Ofelia, sadist eğilimleri olan babasının etrafındakilere çektirdiği tüm acıları görmektedir. Bu küçük kız çocuğunun gerçeklikten kaçabileceği tek yer yine kendi hayal dünyasıdır. Ofelia gerçeklikte bulamadığı huzuru hayallerinde aramaya başlayacaktır. Bu esnada vahşetse tüm sertliğiyle Ophelia'nın çevresini sarmıştır. Senaristliğini ve yönetmenliğini Guillermo del Toro yapmaktadır. Pan'ın Labirenti fantastik bir korku filmi olarak yapılmış ve filmde işlenen korku motifleri bir çocuk filminin kaldırabileceği sınırın çok ötesinde tutulmuştur. Uncut Games. Uncut Games, New York'ta elmas ticaretinin döndüğü bölgede yaşananları konu ediniyor. Altın Küre ve Emmy adayı Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği suç ve dram filminde Sandler, zenginlere satış yapan bir kuyumcuyu canlandırıyor. Mallarının bir kısmı çalındığındaysa hayatı hiç olmadığı kadar karmaşık bir hal alıyor. Farklı tarzı olan bir film. Filmi izlerken gerilip strese sokan bir yapısı var. Karakterin içinde yaşadığı stresi kesinlikle hissediyorsunuz. Bu da insanı oldukça yoruyor. American History X. American History X, öldürülen babasının intikamını almaya çalışan bir genci konu ediniyor. Babasının uyuşturucu satıcısı bir siyahi tarafından öldürülmesinin ardından Derek, faşist bir çetenin önemli bir üyesi haline gelmiştir. Babasının intikamını bu örgütün yaptığı saldırılar ve tacizlerle almaya çalışan Derek, bir gün arabasını çalmaya çalışan iki siyahiyi öldürür ve hapse girer. Bu süreçte küçük kardeşi Danny de ağabeyinin izinden gitmeyi seçer. Derek, hapiste geçirdiği süre boyunca bambaşka bir adam olmuş, yaptığı hatalardan pişmanlık duymaya başlamıştır. Artık tek amacı kardeşini bu yoldan geri döndürmeye çalışmaktır. Eşitsizlik üzerine kurulu iyi bir film diyebiliriz. Farklılıkların ayrımcılık olduğu tokat gibi yüzümüze vuran bir yapıt. Sahip olduğumuz kimliğin ve inancın diğerlerinden daha üstün olduğuna inandırıldığı ama sonunda hepsinin bir yalandan ve safsatadan ibaret olduğunu göstermektedir bize. Birey olmadan belli bir ideolojinin fanatiği olursak sonunda bize acı ve mutsuzluk getireceğini haykırıyor bize. Bu anlamıyla dönüp bir daha izlenmesi sert olan bir film olduğunu belirtmek lazım. Sil baştan. Sil baştan ayrıldığı sevgilisinden kalan hatıralarını sildiren bir adamın hikayesini konu ediniyor. 2 yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Barish, bir deneye katılan sevgilisine ilişkilerini hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani sevgilisi Barish'in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu olay üzerine küplere binen adam aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister. Film Barish'in hafızası silinirken yaşanan duygusal ilişkiyi anlatıyor. Anılarını silebilmek var olsaydı silinebilir miydi? Hafızanı kaybetmekten, birilerini, bir şeyleri unutmaktan korktuğun oldu mu hiç? Bu filmde yeniden başlamanın acı olacağını anlatıyor bize. Çizgili Pijamalı Çocuk. Film, İkinci Dünya Savaşı'nın hararetli yıllarında arkadaş olmaya çalışan iki çocuğu konu ediniyor. 8 yaşındaki Bruno ailesiyle Berlin'den ayrılır ve Polonya'da yaşamaya başlar. Babasının işi için taşındıkları bu yerde bir de arkadaş edinir. Arkadaşı delilerin arasında kalan Yahudi bir çocuktur. Bruno'nun yaşadığı yer 1,5 milyon Yahudinin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının bitişiğindedir. Oğlunun tellerin ardında yaşananlarla ilgili gerçeği öğreneceğinden kaygılanan anne, oğlunu bu arkadaşlıktan korumaya çalışıyor. Schindler'in Listesi.
Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adında bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da kurduğu bir fabrikada Yahudileri çalıştırarak 1100 kadar Yahudinin hayatını kurtarmasını konu ediniyor. Gerçek bir olaydan uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in en önemli yapıtları arasında sayılıyor. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, bir grup acemi askerin başına gelenleri konu ediniyor. Bu askerler kendilerini nasıl bir eğitimin beklediğinden habersiz bir şekilde birliğe katılmıştır. Askerlik ve savaş kavramlarının ciddiyetini fark etmeleri için savaşa girmeleri gerekmeyecektir. Askerliğin ve savaşın başarılı bir şekilde işlendiği film, listemizin en dikkat çeken yapımlarından biri. Otomatik Portakal. Otomatik Portakal, şiddet bağımlısı gençlerden kurulan bir çetenin çevresine saçtığı dehşeti konu edinmektedir. Özellikle geceleri iyiliğin ve saflığın sembolü olan beyaz renkteki kıyafetlerini giyerek beyazın tam zıttı olan siyah, karanlık eylemlerde bulunan çete, kadın erkek, yaşlı genç dinlemeden insanlara saldırmakta, çevrelerine zarar vermeyi amaç edinmekte ve vandalizm örnekleri sergileyerek yaptıkları kötülüklerden zevk almaktadırlar. Film, Alex'in bakış açısıyla anlatılır. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıktığında yakalanır ve gözaltına alınır. Cezası bir şiddet deneyinde kobay olarak kullanılmaktır. Bu deney, insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlar. Ama deneyin kendisi de bir o kadar insan doğasına aykırıdır. Film baştan sona şiddet ve cinsellik temalarını ele alır. Asıl ilgilendiği ve eleştirdiği konuysa şiddettir. Filmde sokak çetelerinin eğlence amaçlı uyguladıkları şiddetin yanı sıra devletin uyguladığı şiddet, fiziksel ve psikolojik şiddet gibi öğelerde bulunur. Filmin her bir parçasında şiddet ve şiddetin eleştirisi göze çarpar. Şiddet ve cinsellik arasında bir bağlantı kuran film, cinselliğin şiddetin bir sonucu olduğu vurgusunu yapar. Değişen ve yozlaşan toplumlardaki şiddetin artışını gözler önüne seren filmde iyi kötü çatışmasını görmekteyiz. Ateş Böceklerinin Mezarı. İnsanlık tarihinin en korkunç savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı'nın yıkıma uğrattığı hayatları konu ediniyor. 14 yaşındaki Seita ve 4 yaşındaki kız kardeşi Setsuko, babaları donanmayla birlikte savaşa gittiği için anneleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Bir Amerikan hava saldırısı sırasında anneleri ölür ve teyzeleri tarafından evlat edinirler. Teyzelerinin evinde gördükleri muameleden rahatsız olan kardeşler kendi başlarına yaşam savaşı vermeye başlarlar. Bu sürede açlık, önyargı ve kendi gururları ile mücadele eden kardeşler kendi savaşlarını verecektir. Bir anime filminin bu kadar sizi etkileyeceğini düşünmeyeceğiniz kadar iyi bir film. Genel olarak anime film sevmeyenleri inanılmaz derecede etkileyecek bir film. Ama iki kardeşin amansız mücadelesini ikinci kere izlemeye yüreğiniz el vermeyecektir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.